Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel ince bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağım. Himalaya'nın ihraç fazlası ipim. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkardım. Arka yüzünde bir sıra düz ördüm. Lastik yapmayacağım için bir sıra zemin hazırladım. Örgümün arka yüzünde bir sıra düz örerek örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2. Şöyle ayarlayacağız. Sonuna 2 ilmek ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde olacak ilmek sayımız. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırma yaptım şu şekilde. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir düz ilmek ördüm. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir düz ilmek ördüm. Hep böyle tekrar edeceğiz. Önce artırma, daha sonra 2 ilmeği düz örerek sola doğru keselim. Tek ilmeğe düşürelim yani. Ve bir ilmek düz örelim. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeği düz örerek keselim. Sola doğru. Daha sonra bir düz ilmek örelim. Son 3 ilmeğim kaldı. Önce bir artırma yapıyorum. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Şu şekilde. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Üçüncü sırada ne yaptıysak aynısını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi yine düz örerek kestim. Şu ajur olan ilmeğimi de düz ördüm. Bakın bir artırma, 2 ilmeği düz örerek sola doğru keselim. Daha sonra bir düz ilmek örelim. Düz ilmeğimiz şurada bir önceki sırada artırma yaptığımız ilmek. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir düz ilmek ördüm. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. Daha sonra bu ilmeğimizi de düz örelim. Bir artırma,
2 ilmeğimi kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir düz ilmek ördüm. Önce artırma, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Devamında bir düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Birinci sırada düz ördüm ön yüzünde. İkinci sırada ters ördüm arka yüzünde. Üçüncü sırada bu kesme işlemlerini yaptık. Dördüncü sırada yine aynı işlemi yaptık. Tekrar kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Çok çabuk ilerleyen bir model. Evet, sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Önce artırma yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. Benim ilmek yönlerim düz, çevirmeden hemen kesme işlemini yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra bir düz ilmek ördüm. Bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Bir düz ilmek ördüm. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. Bir düz ilmek örelim. Modelin 3. sıra ön yüzündeyiz. Hep bu şekilde devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Son 3 ilmeğim kaldı. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm devamında. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Yine 3. sırada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. 4. sıra arka yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek keselim. Bu ilmeğimizi de düz örelim. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. Bu ajurlu ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir ilmek düz. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru kestim. Devamında bir düz ilmek ördüm. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Sola doğru kesiyorum. Tek ilmek çıkartıyorum. Devamındaki bu tek ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın şöyle. Model tabii ki ilerleyince daha da güzel görünecek. Bir parçada daha önce yapmıştım. Hemen onu göstereyim size. Bakın bunu da daha önce yaptım, hazırladım. Bunu da lastiksiz başladım. Şöyle. İsterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz bu modeli. Bu ipime de gayet güzel oldu şöyle.
İstediğiniz ipe uygulayabilirsiniz bu modeli. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinde ona göre ip tercih edersiniz. Koton, merserize iplerle. Kışlık örgülerinizde de yünlü iplerle çalışabilirsiniz bu modeli. Arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Hafif şöyle bakın kabartmalı bir model. Yapımı da oldukça kolay ve zevkli ilerleyen modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onu yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.